Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim, Allah düşüyordum. Koh Phangan'dayım, Tayland'da müthiş bir adadayım. Ve bakın yanımda kim var? Bazılarınız tanıyacak. Günaydın. Daha doğrusu Tayca Savadika demek merhaba. Günaydın Koh Phangan'dan. Bayağı Tayca giriş oldu ya. Çünkü Vildan Koh Phangan'da yaşıyor. Vildan'ı nereden hatırladığınızı hatırlayanlar için hemen hatırlatıyorum. Karavanda yaklaşık bir hafta 10 gün müydü? Evet, 10 gün seyahat yapmıştık. Lazım, evet, 2 sene önce falan Kaş'ta kalırken ben Vildan gelmişti. Birlikte şöyle güzel bir yol yapmıştık. Orada videolarımız vardı. Geçmişe dönüp bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi size biraz Vildan'dan bahsetmek istiyorum. Burada ne işi var acaba bu kızın? Tekrar Savadika arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir adada yaşıyorum. Tayland'a ait küçük bir adadayız, adı Koh Phangan. Mutlaka sizleri bekliyorum buraya. Neler yapıyorum? Ben sanatçıyım. Aynı zamanda da sanat terapisti olarak burada arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Ama dur, ondan önce bize şeyi söyle. Sen buraya ne zaman geldin? Nereden geldin? Niye burada yaşıyorsun? Nesi var bu Koh Phangan'ın? Bir ondan bahset tamam. Bize. 2016 Tayland'a seyahate gelmiştim. Benim de sevdiğim bir arkadaşım Türkiye'den dedi ki, eğer Tayland'a geliyorsan mutlaka Koh Phangan adasına gitmelisin. Çünkü orada çok değişik şekillerde alternatif tıp ve şifa yöntemleri, metotları öğrenebilirsin dedi. O zamanlar 2012'de yoga eğitmenlik kursumu bitirmiştim. Buraya geldim ve gördüğünüz gibi çok güzel bir adada eğitim almaya başladım. O zamanlar bir işim vardı. Türkiye'de bir otelde çalışıyordum. 5 ayım izinli geçiyordu. Tekrar buraya gelmeli, gitmeli derken Covid beni burada yakaladı. Adadan bir daha çıkamadım sonra. Sonra böyle bir karar aldım. Dedim ki neden böyle tropikal bir adada bütün yıl yaşamayayım? Ve baktım ki ekmeğini de yiyebiliyorum. Buraya da burada bir girmek istiyorum. Bakınız, bir kadın tek başına, güçlü, ayakları üstünde duran. Çünkü bunları özellikle belirtiyorum. Çünkü böyle bir kadın başka bir ülkeye gidip yerleşince nasıl? Evli değil mi? Kocası yok mu? Nasıl geçiniyor? Nasıl yapabilmiş bunu falan gibi böyle bakanlar olabiliyor diye. Aha da burada canlı örneği var. Pek çok örneği var bu tür kadınların. Vildan da buraya böyle gelmiş, her şeyi bırakıp yerleşmiş ve burada kaç sene olmuş oluyor yani Covid'den bu yana desek 4-5 yıldır burada yaşıyor. Yani mis gibi bir hayat yaşıyor. İnanılmaz güzel bir ada. Ben de bir haftadır buradayım ve Vildan'ın evinde kalıyorum. Vildan burada evini kiralıyor arkadaşlar. Yani eğer Koh Phangan'a yolunuz düşerse, ki bence düşsün. Yani düşsün derken Asya'ya seyahate gelmek isteyenler, işte durumu olanlar, vakti bütçesi olanlar için söylüyorum. Koh Phangan'a uğrasın. Ve Vildan'ı bulabilirsiniz. Evini dediğim gibi kiralıyor ve başka işte rehberlik yapıyorsun, bir sürü şeyler yapıyorsun. Şimdi onlardan biraz bahset. Evet. Belki ilgisini çeken arkadaşlarımız olur. Tabii, şimdi buraya genelde insanlar kısa bir zaman için geliyorlar. 1-2 hafta için geliyorlar. Şimdi o 2 hafta içinde görmeniz gereken en güzel yerleri, yemeniz gereken en lezzetli yemekleri benim tarafımdan tabii ki yönlendirildiğinizde daha güzel o kısa zamanı doldurmuş olabiliyorsunuz. Hata riski azalıyor arkadaşlar. Kısıtlı vaktiniz varsa. Çünkü ben mesela bir haftadır buradayım. Vildan beni bir güzel gezdirdi. Kendi gelemediyse de bana şuraya git, buraya git gibi yönlendirmeler yaptı. Aynen. O yüzden hani bildiğiniz danışmanlık vermiş oluyor. Bundan da faydalanabilirsiniz. Evet, elimden ne geliyorsa beklerim sizi. Türk kahvem bile var. Ya evet, Türk kahvesi ve çay içtim evde ya. Uzun aradan sonra. Aynen. Öyle efendim. O zaman şimdilik bay bay diyelim size.
Ada şöyle söyleyebilirim, oldukça turistik bir ada. Yerlisine çok nadir rastlıyorsun ve bu kadar turistik olmasından sebep olsa gerek. Yerlisi bütün Tayland'da gördüğüm en suratsız yerli. Hiç kızmıyorum onlara. Çünkü bayağı istila edilmiş durumda. Yerlisinin de hoşuna gidiyor çünkü yerel halk fakir. Buraya bütün toprağını satıyor, evlerini kiralıyor yüksek paralara. Geçim derdinde. Kendisi de aman ada sizin olsun deyip çıkıyor anladığım kadarıyla. Çok fazla turistik mekan var. Güzel kafeler, restoranlar, barlar, eğlence yerleri falan. O yüzden de keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Parti adası. İnanılmaz, her gün her saat parti var. Hiçbir kural, kanun yok. İstediğin uyuşturucu maddeyi alıp istediğin gibi uçup kaçıp sabahlara kadar eğlenip istediğin gibi alkollü ve haplı bir şekilde motor kullanabiliyorsun mesela. Ada inanılmaz, hani doğası çok güzel, çok keyifli, sakin yerler bulabiliyorsun. Buraya gelip yerleşen çok var. Özellikle savaş sonrası İsrail, Rus falan o taraflardan gelenler çok olmuş. Ve sürekli işte yıkıp edip evler yapıp, kiralayıp, işletmeler yapıp adada kendilerine yer ediniyorlar. Yani benim gözlemlediğim ada çok keyifli, gelinesi çok güzel yani, tamam. Ben çok benlik mi? Çok benlik değil. Çünkü ben böyle daha sakin bir hayat sevdiğim için, daha mütevazi bir hayat sevdiğim için öyle diyebilirim. Ama cennet yani, şelaleleri, işte ne bileyim denizi, dağları, yemyeşil ağaçları falan, doğası çok çok güzel. Özetle böyle. Gelmek isterseniz gayet kiralar çok pahalanmış da olsa hala İstanbul'a göre deniz kenarında çok güzel bir yerde oturabiliyorsunuz. Bu arada Çıplaklar plajı var. Gidip orada hani öyle bir tercihiniz varsa rahat rahat takılabileceğiniz. İlle Çıplaklar plajına da gitmeye gerek yok bu arada. Bir sürü bakir koy bulup çıplak denize de girebilirsiniz yani. Her şey var adada yani. Ne isterseniz bu arada. Yogası, pilatesi, sporları, bir sürü healing, işte kişisel gelişim aktivitelerine katılabileceğiniz yerler. Yani her şey. Güzel bir komünite var. Turistlerin bir arada olduğu, her dilden, her milletten insanın, ağırlıklı batıdan gelmiş insanların bir arada bulunduğu, güzel vücutlu, kadını erkeği, herkes bakımlı falan. Öyle bir ortam arkadaşlar, özetle. Bir de şunu da ekleyeyim, çok pahalı. Yani bir backpacker'ın gelip burada barınabileceği bir yer değil. Hostelde de kalsan çok pahalı. Genelde ev kiralayıp kalıyorlar buraya gelenler ve uzun süreli kiralayanlar, bir ay falan. Alternatifi güzel, marketler kuruluyor, yine gece pazarları falan var. Yani uyguna yemek bulabiliyorsun en azından, ama dışarıda çıkayım da yiyeyim dersen genelde oldukça yüksek fiyatları. Yine söylüyorum, bir İstanbul fiyatıyla karşılaştırılamaz ama bir Tayland fiyatına bakacak olursak çok çok pahalı. Ama alternatif uygun yerler bulabiliyorsunuz. O yüzden ben mesela marketten kahvem, sahilde böyle güzelce oturup, bu kahve 35 lira. Bir yere gidip içeyim derseniz 100 liraya kadar çıkıyor ki Tayland'ın hiçbir yerinde o fiyatları görmemiştim ben. Yani lüks yerlerine gitmeyince görmedim tabii, ama alternatifim çoktu. Ve alışverişi marketten, işte pazardan yapıp hep evde yemek yaptık. O yüzden hiç dışarıda yemedik. Bir kere yedik sadece. Bütçemizi yönetebildik o şekilde. Ve Vilda'nın evinde kaldık. Sağ olsun. Çok güzel bir fiyat verdi bize. Normalde hayatta o fiyata bir yer bulamadım yani. O yüzden şahane, güzel bir hafta geçirdim. Benim için süperdi. Bir daha gelir miyim? Bir daha gelirim. Ama dediğim gibi diğer böyle tarafları var. Bana hitap etmeyen tarafları var. Oraya basamam da. Şöyle yaparken ayağını şöyle yaparım. Ama çok uzun yaparsan belli olur. Yok. Şöyle dokunurum. Okay. Let's try. Just a second. Because I'm concentrated on you, I missed it. Yeah. So you maybe do something with your. I can do that. Yeah. So I do Just a little. Please, you do. Because it looks okay. Just with the finger like. So I'm gonna put my finger here. Yeah. So, I'm sensitive, so I can şöyle hissediyorum. Söyle. La la la. But it's her knee. Wait. Push you. Ana. La la la. Finish. Okay, let's go. Çok heyecanlı.
Yes, yes. Actually, you don't have to find it. Then you can laugh and then you continue. Sure. Aslında. I'm gonna make the backstage as well. So it's gonna be fun. Okay. Söyle söyle yüreğinden, sen de söyle bizimle. Söyle söyle kalbinden, haydi söyle bizimle. Müziğin büyüsü dudaklarından, bu şarkıyı yazalım birlikte. Söyle söyle yüreğinden, söyle söyle kalbinden. Ooh, ay, ay, ay. Ooh, ay, 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 ay. Ah, ooh, ay, 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 ay. Ooh, ay, 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 ay. Söyle söyle yüreğinden, söyle söyle kalbinden. Hiç düşünmeden sen de söyle. Bizle hadi şarkı